Adab Muhammed bin Abdullah el-Hani Hace Alauddin Attar Kuddise Sirruh Vefatı Çiğganyan Hicri 802 Miladi 1399 Şemaili Orta boylu, gökçek yüzlü, esmer tenli, büyükçe sakallı idi. Daima huzu ve huşu üzere bulunurdu. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin sadık müridi, damadı ve halifesiydi. Buharalı zengin bir ailenin oğlu olmakla beraber mizacı fakra mail, ilme ve hürmete düşkündü. Zahir ilimlerini tahsile meraklı olup devam ettiği Buhara medresesinde altında bir eski hasır, başı için tuğladan bir yastık ve önünde kitabını koymaya mahsus tahtadan bir rahlesi mevcud idi. Genç yaşında derviş oldu. Aileden gelen zenginlik gururunu kırmak için Hazreti Nakşibend ona elma satmasını emretti. Önce kenar mahallelerde tanınmayacağı yerlerde sattı. Hacı Hazretleri Alaaddin'e kardeşlerinin dükkanlarının önünde satmasını emretti. Alaaddin, kardeşlerinin bu işi garip göreceklerini anlayıp biraz ağırdan aldı. Hazret ısrar etti. Alaaddin elma tablasını aldı, kardeşlerinin Attarlar çarşısına vardı. Bunun bir tekne içinde elma sattığını gören ağabeyleri nefsani onurlarına ve zenginliklerine yediremeyerek Alaaddin'e ağır konuştular. Elma tablasını elinden aldılar, dayak attılar. Bunun üzerine Alaaddin, "Benim efendim bana elma sat" dedi. "Ben de satacağım. Hem nerede derse orada satacağım. Dükkanınızın önünde bağıra bağıra satacağım. Ne yaparsanız yapın, ben onun emrini yerine getireceğim" dedi. Sonra dergaha geldi. Onun nefsini kırdığını gören Hacı Hazretleri, "Oğlum Alaaddin, artık elma satma işi tamam. Kardeşlerinin nefsinin kabardığını, senin nefsinin ise ezildiğini gördüm. Bundan böyle sohbetlere devam et. İlmini, fazlını tamamla. Cenab-ı Hak yardımcınızdır" diye dua buyurdular. Alaaddin bir yandan medreseye, bir yandan sohbetlere devam ediyor, kemale doğru süratle ilerlemesi fiil ve harekatından belli oluyordu. Hacı Hazretleri onun buluğa ermesini gözetliyor, erlik çağına geldiğini duyunca doğru medreseye gidiyor. Alaaddin'in bir eski hasır üzerinde derse çalıştığını görüyor ve kendisine, "Oğlum Alaaddin, eğer kabul eder isen bu gece buluğa ermiş bir kızım var. Onu seninle evlendireyim" buyurduklarında Alaaddin sıkılarak ve kemali edeple, "Efendim, bu kulunuz hakkında büyük bir lütuf ve saadettir. Fakat ev için gerekli eşya ve maişet için bir iş ve gelirim yok" deyince Hacı Hazretleri, "Merak etme, Allah'ın hazinesi boldur, rızık taksim edilmiştir. Kızım sana müyesser ve mukadderdir. Haydi eve gel, nikahınızı akdedeyim" diye buyurdular. Bu izdivacın meyveleri Hace Hasen Attar, Hace Şihabuddin, Hace Mübarek, Hace Alaaddin olmuşlar ve her biri hacelik payesine erişmişlerdir. Hace Alaaddin Hazretleri damat olduktan sonra Hazreti Nakşibend'e iki yönden yakın olması hasebiyle saadet hanelerine serbest girme imkanı doğmuş, böylece kendisini hizmete vakfetmiş, ömür boyu bunu kendine en büyük saadet bilmiştir. Hazreti Nakşibend'in sohbetlerini tanzim, sözlerini tespit, emirlerini tatbik, seyahatlerini idare, ihvanlarını çekip çevirmede büyük bir kabiliyete sahipti. Hemen her işin idaresi onun üzerine idi.
Hacı Hazretleri hayatlarında bütün talebe ve müritlerin talim ve terbiyesini Hacı Alaaddin Attar Hazretlerine havale ederek, Hacı Alaaddin bizim yükümüzü hayli hafifletmiştir. Onun bereketi, sohbetleri ve güzel terbiye tarzı birçok talipleri uyandırmış, kurbiyet ve kemale erdirmiştir, der idi. Üstazı gibi Hanefi mezhebinde olan Alaaddin Attar Hazretleri ikna etme kabiliyetine sahip idi. Çoklarını dalalet fırkalarının batıl akidelerinden kurtarmış, Hakk'a hakkı ile iman etmelerini sağlamıştır. Sözlerinden, bu yola giremeyenlerin yolunu kesenler yine kendileridir, kendilerindeki benlikleridir. İnsanların külli ilme ulaşamayışları, kendi cüz'i ilimlerinden geçemeyişlerindendir. İradesini Hakk'ın iradesinde, kudretini Hakk'ın kudretinde yok etmeyen, Hakk'a varamaz. Bunun için yol, şeriat sahibinin emirlerini yerine getirip, Hakk'ın muradını nefsin muradından önce tutmaktır. 802'de Recep ayının içerisinde vefat etmişlerdir. Silsilede emaneti Seyyid Hacı Muhammed Bahaeddin Nakşibend Hazretlerinden almışlardır. Pişuvayı halk Şeyh Alaaddin Attarul Buhari Ruperi diye anılır. Seslendiren Abdullah Can. 26 Eylül 2022 30 Safer 1444